Selamlar. Seçim ekranları bizim için çok önemlidir aslında. Çok sık kullanırız. Buralarda yapabildiğimiz bazı şeyleri göstermeye çalışacağım bugün. Öncelikle benim bu şekilde bir programım var. Bunu F8'de yürütüyorum. Aslında bir rapor, pop-up'ta bir revize ve raporu getiriyor bize. Şimdi biz bir seçim ekranı oluşturalım. Bir parametre ekleyelim. Tabii parametre eklemek için Select Options'la ben aslında SID deyip ya, for şurada belirtmiş olduğum tablonun ID alanını verebilirim. Düz şekilde çalıştırdığım zaman böyle bir seçim ekranı aslında. Bu da bizim için seçim ekranı. Seçim ekranı parametresi getirdi. Alt limit alanlarına girebiliyoruz. Burada birden fazla değerde girebiliyoruz vesaire. Burada tabii birden fazla bir tane de parametre ekleyelim. Mesela parametre. Bir tane ekleyeceğim için parametre dedim. P ID type e, yine aynı ID'yi verelim. Çalıştırıyorum. Normal default'ta parametrede mesela aynı ID'yi ama bu sefer alt limit üst limit gelmedi. Çoklu seçim yok vesaire. Şimdi biz bunu daha güzel görünmesi adına bir blok içerisine alalım. Onu da şu şekilde yapabiliriz. Selection screen, begin of block diyorum. B1 diyorum. Buna A5 de diyebilirim. AA da diyebilirim. Tamamen bizim tercihimize kalmış. B1 dedim. Bloğu kapatmak için de selection screen, end of block diyorum. B1 diye de yazdım. Şimdi ben burada bir blok oluşturdum. Bunları bloğun içerisine alayım. Şöyle, şu şekilde. Daha sonra bu blok aslında bir çerçeve içerisinde görünmesini istiyorum. Bunun için mesela görünmeden önce şöyle bir aktif edip yürüttüğüm zaman burada aslında blok için aldım ama az önceki görüntüden farklı bir görüntü gelmedi bana. Burada bitframe dediğim zaman aktif ediyorum, çalıştırıyorum. Burada görüldüğü gibi şu bir çerçeve içerisine aldı. Daha sonra bu çerçeveye başlık ekleyelim. Başlık eklemek için de bitframe'den sonra title deyip text elementle tanımladığımız bir text'i girebilirim. 001 dedim. Şimdi tabii bunu tanımlamadım. Gelip şuradan go to text elements deyip burada bu 001'in karşılığını gireceğim. Seçim ekranı dedim. Aktif ediyorum. Bu şekilde çalıştırdığım zaman bloğumuza bir isim vermiş olduk, seçim ekranı. Şimdi bizden değişik talepler gelebiliyor. Diyor ki benim seçim ekranında işte üst limit alanları gelmesin. Hani bir aralık girmek istemiyorum. Ben tek bir değer hani bir değer gireceğim ya da değerler gireceğim. Bunu nasıl yapıyoruz? Eee, herhangi bir parametre özelinde de yapabiliriz bu şekilde. Mesela şöyle yapalım. Burayı çoklayalım. Virgülle ayırıp burada bir tane daha parametre ekleyelim. Sname dedim. For yine aynı tablonun başka bir alanına verelim. Name alanına verelim mesela. Bu şekilde çalıştırdım. Evet geldi. Şimdi birinin üst limit alanını gizlemek istiyorum. ID parametresinin üst limit. Bunun için no intervals diye bir komutumuz var. Bunu kullandığımız zaman bu üst limit alanı gizliyor. Gördüğünüz gibi ID'de üst limit alanı gizlenmiş oldu. Eee, hepsini gizlemek istersek bunu başlıkta da kullanabiliriz. Buraya yine no intervals dediğimiz zaman bu sefer komple o bloğun içerisindekilerin hepsinin üst limit alanını gizliyor. Görüldüğü gibi. Başka neler yapabiliyoruz? Şimdi bu üst limit alanını tekrar açalım. Parametre zorunlu olsun istiyorum bazen. Name parametresi zorunlu. Yani name parametresini girmeden seçim ekranından bir adım öteye gidemesin kullanıcı. Bunu nasıl yapıyoruz? Obligatory komutumuz var. Bunu dediğimiz zaman name parametresine biz bunu verdik. F8 ile yürütüyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir buton belirdi.
Bunu çalıştırmadan geçemiyoruz. Mesela direkt F8'de yürütmeye çalışayım. Çalıştığım zaman alt kısımda doldur diyor. Girişi zorunlu bu alanın diyor. Eee, Muhammed dedim. Çalışır. Tabii şimdi bunu biz parametreleri eee select'lerimize eklemediğimiz için aslında eee, bir koşul, bir filtreleme uygulamıyor. Zorunluluğu bu şekilde ayarlıyoruz. Başka ne yapabiliriz? Parametreye default bir değer verebiliriz. Bunu nasıl yaparız? Burada default deyip ID mesela default olarak 5 numaralı ID yazsın seçim ekranı açılırken. Kullanıcı değiştirmek isterse değiştirir bunu. Aktif ettim. Yürütüyorum. Gördüğünüz gibi 5 numaralı ID default gelmiş oldu. Başka ne olabilir? Burada tek giriş yapmak istiyorum diye. Mesela parametrede tek giriş yapıyor. Eee, Burada mesela ID parametresine tamam aralık girebilirim ama burada mesela birden fazla değer girilmesine izin verilmesin. Çünkü bazen içeride biz yapıyı tek bir hani bize bu seçim ekranı parametresine tek bir değer girilecekmiş gibi öngörüp ona göre tasarlıyoruz. Seleklerimizi ona göre atıyoruz, verilerimizi ona göre çekiyoruz ama biz burada çoklu girişe izin verdiğimiz zaman günün birinde illaki bir kişi gelip çoklu giriş yapıyor ve programda dump alınıyor ya da istenmeyen veriler geliyor vesaire hatalı durumlara yol açıyor bu durum. Bunu da eğer hani tek giriş yapılacaksa eee, bunu öğrendikten sonra tek giriş imkan verecek şekilde tasarlamak daha doğru olur. Bunu da nasıl yapıyoruz? No intervals değil de neydi? No extension'la yapıyoruz da. Mesela ID parametresine no extensions dedim. F8'de yürütüyorum. Burada gördüğünüz gibi hani aralık girebiliyorum fakat şu buton bu parametre için ortadan kalkmış oldu. Birden fazla değer girilemiyor. Eee, Devamında yine bunlar tabii en çok kullanılanlardı ama burada mesela control space'le baktığım zaman mesela burada lowercase işte kullanabileceklerimizi aslında SAP bize getiriyor. Mesela default'u bahsetmiştik. Lowercase mesela girilen değeri direkt küçük harfe dönüştür. Match code object'le tanımlamış olduğumuz bir search help varsa search help'i buraya verebiliriz. Mesela onu da yapalım. Şöyle bir aktif edeyim. Bu name için mesela bir seçim mesela F4 dediğim zaman bir şey gelmiyor. Bir seçim arama yardımı yok. Mesela burada bir match code object dedim. ZMS SH 001'di sanırsam. Name için yapmıştık daha önce bir search help. Bunu mesela eklediğim zaman F8'de yürütüyorum. Şurada search help'im aslında gelmiş oldu. Search help'e tıkladığım zaman da ilgili ayarlamış olduğumuz search help'in verileri gelmiş oluyor. Mesela seçiyorum ve getiriyor. Eee, Bu şekilde devamında mesela ne var? Modify diye bir gruplama yapabiliriz. Bunun görünümlerini değiştirebiliriz. No display ile bir görünürlüğünü engelleyebiliriz. No display dedim. Bunu seçim ekranında gizle demiş oldum aslında. Mesela görmüyoruz. Name parametresi ortadan kalktı. Gibi gibi. Buralarda yapılan şeyleri buralarda kurcalayabiliriz. Bu şekilde ayarlamaları yapabiliyoruz.